Watson ve Rayner'in Küçük Albert deneyi. Bir zamanlar, 1920'lerin başında bir laboratuvarın huzurlu sakinliğinde davranış biliminin kritik bir dönüm noktası yaşandı. John B. Watson ve Rosalie Rayner, Küçük Albert adında bir bebek üzerinde yaptıkları bir deney ile bilim dünyasına yepyeni bir pencere açtılar. Küçük Albert sevimli bir bebekti. Başlangıçta beyaz tavşanlar, maskeler veya çıngırak sesleri karşısında korku belirtisi göstermiyordu. Watson ve Rayner bu durumu değiştirmek ve göstermek istediler ki korkular öğrenilebilir ve çevresel faktörlerle şekillenebilir. Deney, beyaz tavşan ve çıngırak sesinin birleştirilerek bebeğin zihninde bir bağlantı kurulmasını amaçlıyordu. Başlangıçta Albert sadece beyaz tavşana ilgisizdi. Ancak her seferinde tavşanla tanıştığında bir çıngırak sesi duydu. İki olayın bir araya gelmesi, zamanla Albert'in beyaz tavşana karşı bir korku tepkisi geliştirmesine neden oldu. Daha sonra Albert'in korkusu genelleşmeye başladı. Artık sadece beyaz tavşan değil, beyaz fareler, maske takan insanlar ve hatta benzer beyaz nesneler Albert'in içinde korku uyandırıyordu. Küçük Albert, bu deneyin bir sonucu olarak bir korku spektrumunun etkisi altına girmişti. Deney, insan davranışlarının şekillendirilebilir olduğunu, korkuların öğrenilmiş olduğunu ve çocukların çevresel faktörlerle nasıl etkilenebileceğini gösterdi. Ancak bu bilgiyi elde etmek için Küçük Albert'in masumiyetinden ödün verilmişti. Watson ve Rayner'in deneyi, davranış biliminde bir dönüm noktası olmuştur. Ancak bu tür deneylerin etik yönleri ve insanların üzerindeki etkileri konusunda düşündürücü sorular da beraberinde getirmiştir. İşte bu tür deneylerle ilgili potansiyel etik sorular. Onay ve izin. Küçük Albert, deneye onay verme veya izin verme kapasitesine sahip değildi. Bu durumda etik bir sorun oluşabilir. Deneklerin, özellikle de çocukların, katılımına dair rıza alınması önemlidir. Duygusal zarar. Deney, Küçük Albert'in duygusal refahını ciddi şekilde etkiledi. Bu durum, deneyin yürütülme şekli ve denek üzerinde potansiyel duygusal zararın göz ardı edilip edilmediği hakkında etik endişelere yol açar. Sonuçların genelleştirilmesi. Deneyde elde edilen sonuçlar, başka koşullar altında genelleştirilebilir mi? Bu tür genelleme, insanların karmaşık duygusal tepkilerini anlamak açısından önemli olabilir, ancak genellikle etik soruları beraberinde getirir. Duygusal destek. Küçük Albert'in deney sırasında hissettiği korku ve stresle başa çıkabilmesi için yeterli duygusal destek sağlanmış mıydı? Deneklere duygusal destek sunmak etik bir sorumluluk olabilir. Sonuçların uzun vadeli etkileri, deneyin Küçük Albert'in uzun vadeli davranışlarına etkisi ne oldu? Bu tür uzun vadeli etkileri anlamak, benzer deneylerin etik açıdan değerlendirilmesine katkıda bulunabilir. Deneysel tasarım, deneyin tasarımı ve yürütülme şekli, etik standartlara uygun muydu? Deneysel tasarımın adil ve güvenilir olduğundan emin olunmalıdır. Videolarımı beğeniyorsanız ve daha fazlasını kaçırmak istemiyorsanız, kanala abone olmayı unutmayın. Motivasyonumu artırmanız benim için değerli olacaktır. Teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.